Herkese merhaba. Bu videomda sizlerle beraber tavşan şapka yapacağız. İlk olarak size şapkanın ana hatlarını yapmayı, sonra kulakları yapmayı, en sonda bağcıkları yapmayı göstereceğim. Şapkamız, yani ben bunu daha önce kendi kızım için tasarlamıştım. 3-4 yaş çocuklara uygun şu şekilde. Biraz büyük bir şapka. Ama bugün ben yeni doğan için yapımı göstereceğim size. Size tabii 3-4 yaş için gerekli sayıları da dilerseniz yorum atarsanız verebilirim. Şimdi dilerseniz malzeme tanıtımına geçelim. Evet, ilk olarak şişten başlayalım. Şişimizin numarasını ben yine her zamanki gibi bilmiyorum. Çünkü bu şişleri alıp eve atmışım ama üstlerinde telli olduğu için numarası yazmıyor. Tahmini olarak 5 numara olduğunu tahmin ediyorum. Çok önemli değil zaten kalınlığı. Hani bir numara büyük, bir numara küçük olabilir. Çok sorun değil. Telsiz de tercih edebilirsiniz bu arada. İpim, beni hani takip edenler bilir. Ben çok fazla Nako Paris'i tercih ediyorum. Çok seviyorum bu ipi ve bebekle ilgili tulum işte ya da şapka yaptığımda bu ipi çok fazla tercih ediyorum. Çok seviyorum. Dokusu çok güzel. İki renk gerekiyor tabi. İç kulak için istediğiniz, yani eğer kız bebekleri yapıyorsanız işte lila ona uygun olabilir. Pembe ona uygun olabilir. Tercih sizin. Ben bugün erkek bebek için yeni doğan ebatlarında tavşan şapka yapacağım için erkeğe uygun renkler tercih edeceğim. Dış rengi yine mantar rengi tercih edeceğim. İç kulak rengi ise kahverengiyi tercih etmeyi düşünüyorum. Bunlarla çalışacağım. Şimdi yapımına başlayalım. Evet, şimdi 60 ilmekle başlayacağız. Ona göre ben biraz bir ip ayırayım. Şu şekilde. Herhalde bu yeterli olur. Şimdi ben ilmeği şu şekilde parmağıma sarıyorum. Şişimi geçiriyorum ve ayırdığım ipi şu şekilde ilmek olarak oluşturuyorum. Bu şekilde 60 ilmek yapacağım. Yalnız bu yeni doğan ebatları için, yani en fazla olsun 0-3 ay bebekler için uygun olacak. Daha büyük bir çocuk düşünüyorsanız, mesela 3-4 yaş düşünüyorsanız 90 ilmek, 90-100 arası ilmek yeterli olacaktır. Ona göre ilmek sayınızı ayarlamanız gerekiyor. Şimdi ben 60 tane ilmeği yapıp geleyim. Evet, ilmeklerimi tamamladım. 60 tane ilmeğim oluştu. Şimdi ilk olarak lastik öreceğiz. Bir sıra düz, bir sıra ters olacak şekilde. İlk sıra her zaman örmesi biraz zordur. O yüzden birazcık zorlanabilirim. Şimdi bir düz aldım. Bir ters alıyorum. Bir tane düz, bir tane ters. Tabi böyle örmek zorunda değilsiniz. Ben böyle alışkın olduğum için bu şekilde örüyorum ama mesela siz şu şekilde örüyorsanız o şekilde devam edin. Mesela düz böyle. Bir düz, bir ters. Yani fark eden bir şey yok. Nasıl örmek istiyorsanız. Ben bu şekilde parmağıma dolayarak alıştım ve bu şekilde gerçekten çok hızlı örünüyor. O yüzden yani istediğiniz gibi örebilirsiniz. Bir düz, bir ters. Ben bu sırayı tamamlayıp geleyim. Evet, ben ilk sıranın sonuna geldim. Son 2 ilmeğim kaldı. Şimdi düz ve ters ilmekleri birbirinden nasıl ayırt edeceğiz onu bir görelim. Şu başak oluşturanlar şunun gibi. Onlar düz ilmekler. Şöyle aradakiler kabarcıklı gözükenler ters ilmekler oluyor. Bakın bu başak şeklinde.
Bu kabarcıklı, bu ters. Başak şeklinde düz, kabarcıklı, ters. Eğer şaşırırsanız bunlara bakabilirsiniz. En son bakın terste kalmışım. Şimdi düz ilmek öreceğim. Bir düz, bir tane de ters ördüm. Şimdi ikinci sıraya geçiyoruz. Çevirdim. Şimdi en son ters örmüştüm. Bu tarafa geçtiğimizde düzler ters, tersler düz gözüküyor arka tarafta. Şimdi fark etmez. Biz bakacağız nerede kaldığımıza. Ona göre devam edeceğiz. Bakın düz, ters, düz. O zaman düzden başlayacağım. Yani düz gördüğümü düz, ters gördüğümü ters öreceğim ikinci sırada. Bundan sonra artık hep aynı şeyi yapacağım. Yani düz gördüğümü düz öreceğim, ters gördüğümü ters öreceğim ve birkaç sıra lastik oluşacak bu şekilde örerek. Bu sırayı da birkaç tane göstereyim. Bakın başak düz, yanındaki ters, düz, ters ve düz. O zaman düzden başlıyorum. Her zaman ilk ilmekleri ben boş alırım. İlk sırada örmüştüm ama bundan sonrakileri hep boş alacağım. Düz, ters, düz, ters, düz. İşte bakın lastiğimiz oluşuyor. Ben bu şekilde birkaç sıra örüp geleceğim. Siz de düz ilmekleri düz, ters ilmekleri ters örerek birkaç sıra öreceksiniz. Ben en son size kaç sıra ördüğümü söyleyeceğim. Evet, 5. sıraya geldim. Bir düz bir ters örerek bu 5. sıram ve bunu bitireceğim şimdi. En son düz ilmekte kalmışım. Ters, düz ve ters. Evet, 5. sıram bitti. Bu kadar lastik indiğin için yeterli. Hatta 4 sırada yapılabilir diye düşünüyorum. Şimdi çeviriyorum. Artık lastik kısmımızı bitirdik. Gayet de hoş duruyor. Bundan sonrası çok basit. Bir sıra düz öreceğim. Arka sırayı tamamen ters. Ön sırayı düz, arka sırayı tamamen ters. Bu şekilde şapkamızı bitireceğiz. Tabii en son bir sırada kesme yapacağız. Şimdi bakalım. Burada düz mü ters mi fark etmeden tamamını düz örüyoruz. İlk sırayı her zaman boş alıyorum biliyorsunuz. Tersleri şu şekilde örüyorum. Bu ters bir ilmek. Bu şekilde düze çevireceğim onu. Bu zaten düz. Bu tersti. Düz örüyorum. Bu şekilde 60 ilmeğin tamamını düz öreceğim. Evet, düz örerek bu sıranın sonuna geldim. Son 2 ilmeğimi yine düz örüyorum. Ve 6. sıramız da böylece bitti. Şimdi arkaya çeviriyorum. Şimdi zaten düz ilmekler arka tarafta gördüğünüz gibi ters gözüküyor. Hepsini ters öreceğiz bu sırada. Bakın böyle bu sırada bitecek. Bundan sonrası hep aynı. Ön tarafı düz, arka tarafı ters örerek devam edeceğiz bu şekilde. Bakın hepsi ön tarafta düz gözüküyor. Bu sırayı da ben bitirip geleyim. Evet.
arkadaki ters sıramı bitirdim. Şimdi tekrar çevirdim. Ön tarafa düz sıradayım. Bundan sonrası böyle gidecek. Yine biraz daha düz sıradan devam edeyim. Bu şekilde düz sıramızı da örüyoruz. Evet, şimdi şapka bitene kadar bir sıra düz bir sıra ters öreceğiz. Ben tamamını örüp geleyim. Size de kaç sıra ördüğümü bu şekilde söyleyeyim. Tekrar merhaba. Şimdi ben şapkayı örüp geldim. Kaç sıra ördüğümü ben böyle hani sürekli aklımda tutmuyorum kaç sıra ördüğümü. Zaten bir yerden sonra karışıyor, unutuyorsunuz. Şöyle sayıyorum kaç sıra olduğunu. Şimdi şu lastikteki ters sıraların üstünden saymaya başlıyorum şu başakları. 1, 2, 3, 4, 5 diye. Toplamda şu başakların sayısı 30 tane olmuş. Yani 30 sıra örüyorsunuz ve artık şapkayı son kesme sırasına getiriyorsunuz. Bunu nasıl yapacağız? Bir tane kesip bir tane örüyoruz. İki tanesini bir aldık. Şöyle kesiyoruz. Sonra bir tane tek örüyoruz. Sonra tekrar kesiyoruz. Bir tane örüyoruz. Bu şekilde. Şimdi ben kendi tekniğimle birazcık daha hızlı yapacağım. Evet, kesme sıramız da tamamlandı. Bir kes bir ör yaptık. Tamamen kesip bitirmiyoruz şapkamızı. Şöyle alayım. Şimdi bir miktar ip keseceğiz ve şapkayı dikeceğiz. Şu kadar yeter sanıyorum. Şimdi ipimizi iğneye geçiriyoruz. Şimdi bu ilmekleri tek tek iğneye geçireceğiz. Ve şişten çıkartacağız artık. Şu şekilde ikişer ikişer, üçer üçer, artık kolayınıza ne geliyorsa, isterseniz teker teker iğneye geçiriyoruz. İyice sıkıyoruz burayı ve şapkamızın arka kısmı oluşur. Şimdi burayı ters çeviriyoruz şapkamızı. Şu dıştan bir kurtulalım. Şapkamızı tersine çeviriyoruz. Burayı iyice sıkarak dikeceğiz. İsterseniz ilk olarak bir düğüm atın, iyice şöyle bir sıkılaşsın. Düğüm attım. Şu orta kısma karşılıklı bir dikeyim, işimi sağlamlaştırayım. Sonra da enseyi dikeceğiz. Şimdi buranın tamamını
kalıyor. Çünkü şurada bir ense oyuntusu kalması gerekiyor. Buranın yarısını dikeceğiz. Yarısı ense oyuntusu olacak şekilde kalacak. Şu şekilde dikiyoruz. Arada da kayma yapmasın diye şöyle bir düzelterek devam edelim. Bazen kayıyor. Bir taraf uzun bir taraf kısa kalıyor. O zaman sökmemiz gerekiyor. Evet, yarıya kadar diktim. Düğümümü de attım. Şimdi ipimi kesiyorum. Şapkamız böylece tamamlanmış oldu. Bakın buraya çocuğun ensesi denk geliyor böyle taktığımızda. Burası ense. Evet, şapkamız bitti. Çok tatlı bir şapka olacak. Şimdi şuradaki bağcık kısmını göstereyim size. Evet, ilk olarak şuradan bir ipimiz kalmıştı. Bundan bir kurtuluyoruz. Bunu düğümleyip keselim. Aslında çok daha uzun olsaydı bunu da kullanabilirdik fakat boyutu yetersiz. O yüzden bunu kesiyorum. Şimdi yine ipimizi aldık. Elinizde bulunan ve ipin kalınlığına uygun herhangi bir tığ alıyorsunuz. Bunun numarası 4 milimetre. 3 olur, 5 olur, yani bu da çok önemli değil. Tamamen bağcığınızın kalınlığını ne kadar istiyorsanız onunla alakalı bir durum. Şimdi geçirdim. İpimi çekiyorum. Tabi biraz uzun bırakalım çünkü bunu da düğümleyeceğiz. İpimi çektim. Bir zincir atıyorum. Bir kere daha batıyorum yanına, başka bir yere. Şimdi her zaman tığımızda 2 tane ilmek olacak. Bir öndekini öreceğiz, bir arkadakini. Birincisini elimle tutuyorum. İkincisini örüyorum. Tekrar ilmeğe geçiriyorum tığımı. Birincisini örüyorum. Biri tutuyorum. Sonra ikincisini. Bu şekilde zaten çok hızlı bir şekilde büyüyor bu zincir. Bu şekilde ikili kalın bir zincir elde ediyoruz. İki tarafı da, şapkanın iki tarafını da aynı şekilde örerek ipimizi oluşturalım. Evet, istediğim uzunluğa ulaştı. Şu uzunluk yeni doğan için yeterli. Zaten şapka çenede bittiği için çok uzun bir ipe ihtiyaç olmuyor. Şimdi ben nasıl bitiriyorum? Birincisini ikincisinin içinden geçiriyorum. Sonra tabi bu tüylü bir ip olduğu için biraz bazen takılıyor. Sonra bir zincir çekiyorum. İpimi biraz uzun olacak şekilde kesiyorum. Tığımı çıkartıyorum ve sıkıyorum. Sonra yine sökülmemesi için bir tane zincir çekiyorum. Bir tane düğüm atıyorum ve ipimi kesiyorum. Çenedeki bağlantı ipimiz de böylece bir tanesi bitti. Diğerini de tekrar göstermeme gerek yok. Diğer tarafı da örüp geleceğim ben. Evet, ben şapkanın ipini bitirdim. İki tarafı da ördüm bu şekilde. Gördüğünüz gibi çok rahat kurdela oluyor. Şu uzunluk yeterli. Şimdi ben birinci kulağı ördüm size göstermek için. İlk olarak ne yapacağız? İç kulağı öreceğiz. Sonra dış kulağı öreceğiz ve bu ikisini birbirini dikeceğiz. En sonda ister bu şekil, ister böyle yan olacak şekilde şapkaya dikeceğiz. Ben şöyle dikmeyi tercih ediyorum. Şu şekilde zaten çocuk hareket ettikçe iç kulaktaki renk gözüküyor. Yani şöyle.
Şimdi ilk olarak ben bir çizim yaptım. Onu size göstereyim. Şimdi ne yapacağız? İsterseniz bunun fotoğrafını alın. Ekran görüntüsünü alın. Şöyle tamamını göstereyim. Yakından baktığımızda şimdi ilk olarak iç kulağı öreceğiz dedik. 6 ilmekle başlayacağız. 10 sıra hiç arttırmadan öreceğiz. Sonra sağdan soldan birer tane arttırıp 18 ilmek olana kadar ön tarafta arttırmalarımızı yapıp arka tarafta ters sırada hiçbir şey yapmadan öreceğiz. 18 ilmek, 14 iç kulaktan bahsediyoruz. 14 ilmek olduğunda arttırmayı bitirip dümdüz 21 sıra örüyoruz. Sonra tabi tekrar 14 ilmek, yani arttırma yapmadığımız için bu sefer 14 ilmekten 4 ilmek olana kadar eksiltme yapacağız. 4 ilmek de keseceğiz. Dış kulakta 10 ilmekten başlayacağız. 10 sıra yine hiç arttırma yapmadan dümdüz öreceğiz. 10 sıradan sonra sağlı sollu ön sırada arttırmalarımızı yapıp 18 ilmeğe ulaşacağız. Sonra tekrar 21 sıra hiç arttırma yapmadan devam edeceğiz. Sonra 18'den yine hani ön tarafta eksiltmelerimizi yapıp 8 ilmeğe düşene kadar dış kulağımızı örüp bitireceğiz. İkisi bittiğinde birbirine dikeceğiz. Bunların hepsini göstereceğim size. Şimdi başlayalım iç kulağa. Şimdi 6 ilmek alayım ben. Bir, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi ne yapıyorduk şapkada? Ön tarafı düz, arka tarafı ters öreceğiz. 10 sıra boyunca öremedim. Allah Allah. 10 sıra boyunca bunu arttırmadan öreceğiz. Ön taraf düz, arka taraf ters olacak şekilde. Bu birinci sıramız. Düz taraf bitti. Çeviriyoruz. Artık ilk sıradan sonra yanları hep şey yapacağız. Konuşamadım. Yan tarafları boşaltacağız. İkinci sırayı örüyorum. Ters olacak şekilde. Niye bu kadar karıştı iplerim? Üçüncü sıra. Ben bu 10 sırayı bitirip geleyim, hepsini göstermeyeyim. Evet. 6 ilmekle 10 sıra kadar ördük. Arkası 10. sıraydı. Şimdi çevirdim. 11. sıradayım. Artık 11. sıra itibariyle arttırmalara başlıyoruz. Arttırmaları kenarlardan değil, ikinci sırada yapacağız her zaman. Yani birini örüp bunları boşalıyoruz tabii, kenar ilmeklerini. Bunu aldım. Sonra bir tane arttırma yapıyorum. Bunu tekrar göstereyim, arttırmayı. Şöyle arttırdım. Örüyorum devamını.
En sonuncusunun bir öncesinde de tekrar arttırma yapıyorum. Yani sağdan ve soldan her sırada ikişer tane arttırmamız olmuş oluyor. Evet. Şimdi ilmek sayımız 6 idi, 8'e yükseldi. Arka sırada ters örerken kesinlikle arttırma yapmıyoruz. Şimdi çevireyim. Kenar ilmeklerini boşalıyoruz. Arttırdığımız ilmekleri de örüyoruz. Evet. Ters sıramız da bitti. Tekrar çevireyim. Biraz kameram sarsıldı. Şimdi tekrar ön sıradayız. Bakın arttırmalar kendini belli ediyor. Yine ikişer tane arttırmaya devam edeceğiz. Kenar ilmeğimi boşaldım. Bir tane ilmek arttırdım. Başta örüyorum. Son bir ilmek kalınca tekrar arttırma yapıyorum. Sonra örüyorum. Kaç tane oldu? 2, 4, 6, 8, 10. 2 kere arttırma yapmışım. Bunu böyle 14 ilmek olana kadar devam ettirelim. Ben de örüp geliyorum. Evet, şimdi 14 ilmeğim oldu. Bu sırada arttırma yaptım. Şimdi arkadaki ters sırayı öreceğim. Şimdi bundan sonra ne yapıyorduk? Bakın 14 ilmek oldu. Bundan sonra hiç arttırma yapmadan 21 sıra öreceğiz. 21 sırayı ördükten sonra azaltmaya gideceğiz. Şimdi biz 21 sıranın ilkindeyiz. Yani birinci sıramızdayız. Tersten başlıyoruz. İster buraya bir işaretleyici bırakın. Yani şuraya bir şey bağlayın. Hani arttırmayı nerede bıraktığınızı bilin. İsterseniz de örerken sayarak gidin. Yani bu birinci sıra, bu ikinci sıra diye sayarak da gidebilirsiniz. İlk sırayı örüyorum ters. Evet. İkinci sıradayım. Bakın açılma da çok güzel gözüküyor. Arttırma. İkinci sıramı düz örüyorum. Bu şekilde 21 sıra tamamlanana kadar ben örüp geleceğim. Evet, şimdi 21 sırayı bitirdim. 14 ilmek var elimizde hala. 4 ilmek kalana kadar sürekli kesme yapacağız. 4 ilmek kaldığında da tamamen keseceğiz. Şimdi bunu tamamlayalım. Yani azaltmalara başlıyoruz. Bu sefer tek sırada bir kesme yapmamız gerekiyor. İlk kesmeyi yapıyorum. Kesme yaparken düzde ve terste sürekli kesme yapacağız. Şimdi ilk iki ilmeği beraber şöyle göstereyim tekrar. Koyu renkli olduğu için gözükmeyebilir. 2 ilmek var. 2 ilmeği ikisini beraber alıyorum. İpimi doluyorum ve kesiyorum. Bir tane kesme yapıyorum tek sırada. Devamını örüyoruz.
Şimdi şu şekilde sıra sonunda şöyle kesme yaparsam eğer çok çirkin gözükür. O yüzden bu sırayı örerek tamamlıyorum. Dönüşte kesmemi yapacağım. Çeviriyorum. Şimdi dönüşte yapacağımızı söylemiştik. Yine 2 ilmeği geçiriyoruz şişimize ve tek seferde kesiyoruz. Devam ediyorum. Yani kesme yaparken her sıranın başında bir kere kesme yapacağız. Ne zamana kadar? 4 ilmeğimiz kalana kadar. Şu an 2 kere kesme yaptık. 14 ilmeğimiz vardı. Yani 12'ye düştü şu anda. 4 tane kalana kadar ben sürekli kesmemi yapacağım. Bir tane daha kesme göstereyim. Yine sıra başındayım. Yine kesme yapacağım. 2 ilmeği bir aldım. Alamadım. 2 ilmeği bir aldım ve kestim. 3 tane kesmiş oldum şu ana kadar. Devam ediyorum. Evet, son olarak bakın azaltmaları yaptık. 4 ilmeğimiz kaldı. Şimdi bu 4 ilmeğimizi tamamen keseceğiz. Aynı şeyi yapacağız. 2 ilmek alarak sürekli azaltacağız. Kesiyoruz. Sonra ipimizi karşı tarafa geçiriyoruz. Tekrar kesiyoruz. İpimizi karşı tarafa geçiriyoruz. Tekrar kesiyoruz. Bakın elimizde bir tane kaldı. Sonra bu ipi keseceğiz. Makası biraz uzağa bırakmışım. Bir dakika. Sonra ipimizi keseceğiz. Şişten çıkartıyoruz. İpimizi ilmeğimizin içinden şöyle geçiriyoruz. Ve sıkıyoruz. Evet, iç kulağımız bitti. Şöyle biraz düzelteyim. Şöyle. Bakın. Arttırmalar ve azaltmalar biraz büküldüğü için pek gözükmüyor. Şimdi geldik dış kulağa. Evet, bu sefer şişimize 10 ilmek aldık. Niye? Dış kulağımızın kenarlardan 2'şer ilmek daha büyük olması gerekiyor. 10 ilmekle başlıyoruz. 10 sıra düz örüyoruz. Sonra arttırmalarımızı yapıp 18, yani dış taraf burası, 18 ilmeğe ulaşıyoruz. 18 ilmeğe ulaştıktan sonra 21 sıra hiç arttırmadan devam ediyoruz. Sonra 21. sıradan sonra, yani 22. sıradan itibaren azaltmalara gidiyoruz. Şişimizde 8 ilmek kalana kadar azaltıyoruz. 8 ilmeğe ulaştığımızda tamamen kesiyoruz. Bunun videosunu tekrar çekmeyeceğim, aynı şeyleri yaptığımız için. Ben örüp geliyorum. Evet, 2 parçayı ördüm ve bitirdim. Şimdi yapacağımız işlem şu ipleri bir kaybetmek. Bunları düğümleyeceğiz, yok edeceğiz. Sonra bu 2 parçayı ters yüzeyler birbirine bakacak şekilde dikeceğiz. İlk olarak ipleri kaybedelim. Şöyle içeriye doğru iplerimizi çekiyoruz. Ve buralarda düğümlüyoruz. Şöyle. Biraz daha içeri almak istiyorum ben. Tabi burada tığ numarası çok önemli değil. Elinizde ne varsa. Amaç burada sadece ipi içeri çekebilmek. O yüzden tığ numarası hiç önemli değil. Şimdi düğüm attım. Şu ipi de keseyim.
Bütün bu artan iplerimizi, bakın burada var, burada var, burada var. Bu şekilde içeriye doğru çekip dışarıdan belli olmayacak şekilde düğümleyelim. Evet, ipleri saklama da bitti. Şimdi kulaklarımızı üst üste ters yüzeyler birbirine bakacak şekilde yerleştiriyoruz. Bakın düzler dışarı bakacak. Bu şekilde yerleştiriyoruz. Tabi burada önemli olan kaymamasına dikkat etmek. Sürekli düzelterek dikme işlemini yapalım. Ben şuradan başlayacağım dikmeye. Şimdi nasıl dikeceğiz? Kesinlikle dışarıdan belli olmaması gerekiyor. O yüzden şu içerideki pıtırcıklardan, ters örgü yapmıştık ya, bu örgülerin pıtırcıklarından bir tanesini alıyoruz. Bir tane de şu iç örgünün kenarından alıyoruz ve birbirleriyle eşleştiriyoruz. İlk olarak ben bir ipimi şuraya bir düğümleyeyim. Evet. İç kulağın kenarından alıyoruz. Bu ipi de en son yok edeceğim. Şu şekilde. Bir tane dış kulaktan ilmek, bir tane iç kulaktan ilmek ve sık. Bu biraz belli oldu. Bunu sevmedim. Böyle belli olduğu yerlerde sökmenizi tavsiye ederim. Yani o kadar emek vermişiz. Dikişi de güzel olsun, değil mi? O yüzden ben hep dikiş hoşuma gitmediğinde sökerim. Burada da çok belli oldu. Beyaz ipimiz, o yüzden tekrar söktüm. Belli olmayacak şekilde dikmeye çalışacağım. Bu şekilde. Bu ne? Hı. Ara ara da şöyle düzeltelim. Kayma sapma falan olmasın. Elimizle şöyle ütü yapalım. Şimdi ben bu dikişi şu şekilde giderek şöyle şurada tamamlayacağım. Sonra şapkaya dikim işlemini size anlatacağım. Evet, iki kulağımız da hazır. Gördüğünüz gibi çok tatlı iki kulağımız var. Şimdi bunu şapkamıza dikeceğiz. Şimdi zaten en son bunu birbirine dikmiştim. Buradan ipim var zaten. Bunu böyle kıvırarak oraya dikeceğim. Ama ilk olarak ben şu şekil bozulmasın diye biraz şöyle birbirine doğru dikeceğim burayı.
Evet, şimdi şapkamızı nereye dikeceğiz? Şöyle karar verdim ben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diye saydım. 20. Şu ters sıranın karşısına dikeyim diyorum. Niye böyle bir karar aldım? Diğer taraftan da sayayım. Aynı yerlere denk gelsin diye. Yani kulaklar karşılıklı olsun diye. Tabii göz ayarıyla da yapabilirsiniz. Çok önemli mi? Değil. Şimdi buraya dikeceğim. Evet, şapkamız hazır. İki kulağımızı da diktik. Ve yeni doğan ebatlarında harika bir şapkamız oldu. Şimdi diyeceksiniz ya bu çok büyük duruyor bu kafa yeni doğan için. Biraz şapkamız gergin duruyor. Esnek bir yapısı olduğu için aslında 3 aya kadar falan kullanılabilir diye düşünüyorum. Bir de balonumuzu biraz fazla şişirmişiz. Ama esnek bir yapısı var. Yani gördüğünüz gibi yeni doğana da olur, 3 aylık bir bebeğe de olur diye düşünüyorum. Dinlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla videomu görmek isterseniz lütfen beni destekleyin. Kanalıma abone olun ya da işte yorum yaparak, videomu beğenerek beni destekleyin lütfen. Aynı zamanda Instagram'dan bana ulaşarak sorularınızı sorabilirsiniz ya da YouTube'a yorum yaparak sorularınızı bana sorabilirsiniz. 3-4 yaş yapılmış şapka da var elimde. Onun ebatlarını, kulak sayılarını isterseniz yine Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.